Merhaba kıymetli dostlar. Bir önceki videoda niyetten bahsetmiştik. Niyet amelin ruhudur demiştik. Ama şimdi biraz soruyu derinleştirelim. Peki ruh hasta olursa amel neye dönüşür? İhya-i Ulûmiddin'de İmam Gazali niyet bahsini anlatırken çok sarsıcı bir noktaya değinir. Nice amel vardır ki sureti ibadettir. Hakikat ise heva ve gösteriştir. Yani dışarıdan bakıldığında güzel görünen bir şey aslında iç dünyada bambaşka bir yere hizmet ediyor olabilir. Kendimize şu soruyu dürüstçe soralım bakalım. Ben gerçekten Allah için mi yapıyorum yoksa görülmek, takdir edilmek, sevilmek için mi? Çünkü insanın en derin açlığı çoğu zaman fark edilmiyor. Ki bu da görülme ihtiyacı ve bu ihtiyaç ibadetin içine sızdığında niyet yavaş yavaş safiyetini kaybedebiliyor. Artık o amel Allah'a değil, insanların kalbine doğru yön değiştirebiliyor. Gazali bunu sadece riya olarak bırakmaz. Daha derine iner. Der ki, kul bazen amelini insanlar için yapmaz. Fakat insanların bilmesi onu sevindirir. İşte burası çok ince bir yer. Çünkü burada kişi kendini kandırmaz. Sadece kendini iyi zanneder. Bu psikolojik olarak da çok tanıdık bir durum aslında. Çünkü insan olarak yaptığı şeyin sebebini çoğu zaman olduğundan daha masum görmeye meyilliyiz. Kendi niyetine karşı bile tam şeffaf değildir insan aslında. Yani mesele sadece gösteriş yapmak değil, gösterişi fark edememe durumu. Peki çözüm ne? Gazali burada kalbi eğitmenin yolunu yine niyetten açar. Niyet ilimle düzelir. Kişi neyi, niçin yaptığını öğrenirse kalbi de ona göre istikamet bulur. Yani kendine sık sık şu soruyu sormak. Ben bunu neden yapıyorum? Ama yüzeysel bir cevap değil. İnsanı biraz rahatsız eden, biraz yüzleştiren bir dürüstlükle. Belki de en çarpıcı gerçek şu. İnsan bazen Allah'a yaklaşmak için yaptığı şeyleri kendi nefsine yaklaşmak için kullanır. İbadet bile egoyu besleyebilir. Bilgi bile kibri büyütebilir. İyilik bile üstünlük hissine dönüşebilir. İşte bu yüzden niyet bir kere düzeltilip bırakılacak bir şey değil, sürekli kontrol edilmesi gereken bir iç yön pusulasıdır aslında. Şimdi sessizce şunu düşün bakalım. Bugün yaptığın en güzel şey neydi? Gerçekten niyetin neydi? Ve gerçekten bunu kimin için yaptın? Az önce niyetin yönünden bahsetmiştik. Şimdi meseleyi biraz daha inceltelim. Aynı amel, aynı davranış nasıl oluyor da birinde Allah'a yükselirken diğerinde insanın nefsine hizmet ediyor? İhya-i Ulûmiddin'de İmam Gazali bu noktada çok çarpıcı bir tespit yapıyor ve diyor ki riya kalbin amelidir. Dil ve beden sadece onun tercümanıdır. Yani mesele dışarıda değil. Asıl mesele içeride görünmeyen yerde başlıyor. Günlük hayattan çok basit bir örnek düşün. Birine yardım ediyorsun, kimse görmüyor, iç huzur var ama biri seni görseydi ya da yaptığın bilinseydi İçinde küçük bir memnuniyet dalgası oluşacaktı. İşte Gazali tam bu noktaya dikkat çeker ve der ki, amelin bilinmesine sevinmek kalpteki gizli riyanın işaretidir. Bu çok sert bir cümle gibi gelebilir ama aslında bu insanı suçlamak için değil, insanı kendine uyandırmak için söylenmiş bir söz. Burada psikolojik olarak çok derin bir mekanizma var. İnsan değerli olduğunu hissetmek ister. Takdir görmek ister, onaylanmak ister. Bu çok insani. Hatta fıtri bir ihtiyaç. Ama problem şu ki bu ihtiyaç ibadetin içine karıştığında ibadet araç, takdir amaç haline gelebilir. Ve insan bunu çoğu zaman fark etmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sarsıcı bir uyarıda bulunur. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Sahabe sorar, küçük şirk nedir? Efendimiz buyurur, der ki bu riyadır. Bu hadis meselenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Çünkü burada insan Allah'ı inkar etmiyor ama kalbinde ona ortaklar koyuyor. İnsanların bakışı, beğenisi, takdiri, kalpte gizli bir pay sahibi oluyor. Gazali bu noktada çok ince bir ayrım yapar. Riya sadece amel esnasında değil, amelden sonra da olabilir. Yani kişi bir ibadeti yaptıktan sonra onu anlatma isteği duyuyorsa, sürekli hatırlatıyorsa, hatta içinden keşke bilselerdi diyorsa, bu da kalbin bir imtihanıdır. Burada çok önemli bir psikolojik gerçek daha var. İnsan kendini iyi biri olarak görmek ister. Hatta buna ihtiyaç duyar. Bu yüzden yaptığı iyilikleri büyütür. Niyetini daha temiz zanneder. Kendi içindeki karşılığı görmezden gelir.
Buna modern psikolojide öz yanlılık denir. Yani insanın kendini olduğundan daha saf, daha iyi görme eğilimi. Gazali bunu yüzyıllar önce şöyle ifade eder. Nefis kendini temize çıkarma konusunda ustadır. Peki bu durumda ne yapacağız? Sürekli kendimizi suçlayarak mı yaşayacağız? Elbette hayır. Gazali burada çok dengeli bir yol gösterir. Riyadan korkmak ihlasın başlangıcıdır. Yani kalbinde bu hassasiyet varsa, acaba niyetim karıştı mı diye düşünüyorsan bu kötü bir şey değil. Aksine bu kalbin hala canlı olduğunun işaretidir. Ama bir adım daha var. İhlas sadece riyadan kaçınmak değildir. İhlas kalbin yönünü tek bir merkeze sabitlemektir. Yani yaptığın şeyi sadece Allah için yapmak değil, Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapmaktır. Bu çok yüksek bir mertebe, farkındayım ve hiç kolay değil. Gazali ihlası şöyle tarif eder. İhlas kulun amelinde Allah'tan başkasını görmemesidir. Dikkat et, başkası için yapmamak demiyor sadece. Başkasını görmemek diyor. Yani kalp öyle bir noktaya geliyor ki artık insanların varlığı ya da yokluğu amelin değerini değiştirmiyor. Şimdi kendine şu soruyu sor. Kimse bilmeyecek olsa yine aynı şekilde davranır mıydın? Aynı sadakayı kimse bilmeyecek olsa da verebilir miydin? Aynı iyiliği şahit tutulmadan da sürdürebilir miydin? Ve sabrın gerçekten yalnızca hak için miydi yoksa görülmeyince eksiliyor muydu? İhlas amelin değil şahit aramayan kalbin makamıdır. Çünkü hakikatte kulun imtihanı insanların bakışıyla değil kalbin kime dönük olduğuyla ölçülür. İnsan bazen halkın nazarından sakınabilir ama hakkın nazarını kalbinde diri tutamaz. Görülmemekten çekinir fakat her an görüldüğünü idrak etmekte eksik kalır. Oysa kulun en derin yalnızlığı bile bir yalnızlık değildir. Çünkü o daima nazarı ilahidedir. Ve ne gariptir ki insan fani bakışların yokluğunda eksildiğini zanneder ama baki olanın nazarını yeterince hissedemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi bu sırrı ne güzel açar. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar. Demek ki mesele zahirde görünen değil, kalbin hangi istikamete akmakta olduğudur. İhlas bir anda elde edilen bir saflık değildir. O, kalbin her an yeniden arınmasıdır. Her amelde, her niyette, her yönelişte. Bazen kul düşer, niyeti bulanır. Kalbine başka gölgeler karışır ama sonra fark eder. İşte o fark ediş var ya, o kalbin yeniden uyanışıdır. Çünkü gafletle yapılan bir amel değil, fark edilerek düzeltilen bir niyet kulu hakka yaklaştırır. İhya-ül Umuddin'de İmam Gazali bu hali şöyle ifade eder. Kul niyetini düzeltmek için gösterdiği gayret kadar Allah'a yaklaşır. Yani yol kusursuz olmaktan değil dönüşlerden geçer. Her fark ediş bir tevbe, her tevbe bir arınma, her arınma da ihlasa doğru atılmış bir adımdır. Ve belki de en derin hakikat şudur. İhlas insanların seni görmemesi değil, senin Allah'tan başkasını görmemeye başlamandır.